Kaos adından da anlaşılacağı üzere herkesin birbirine girdiği savaşa dayalı bir etkinlik. Burada teksiniz ve herkes rakibiniz. Kaos'a şu videoyu örnek gösterebiliriz. Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen ne vuracağımı şaşırdım ulan! En fazla 18 kişilik bir arenada savaşıyoruz. Burada minimum seviyede ölmeli ve sürekli rakipleri kesmeliyiz. Her oyuncu içeriye eşit girer ve 10k canı olur. Etkinlik öğlen 12, akşam 19 ve gece 00 saatlerindedir. Kaos'a günde bir kez girme hakkımız bulunur. Dilerseniz Pus'tan Chaos Map isimli materyali satın alarak yeni bir hak kazanabilirsiniz. War Premium kullanıyorsanız Mordon'da bulunan Vendor Kyra isimli NPC'den ikinci hakkı ücretsiz olarak alabilirsiniz. Giriş yapabilmek için White Shadow Captain Osiris isimli NPC'ye giderek Chaos Map alıyoruz ve ekrana gelen sayaçta Join'e tıklayarak kaydımızı yaptırıyoruz. Bunu yapabilmek için 10 dakika vaktimiz var. Eğer ekstra harita satın aldıysak ya da Premium ile ikinci haktan faydalandıysak bu haritayı kırdırmamız gerekiyor. Bunun için ekrana gelen adımları izleyebilirsiniz. Etkinlik kapasitesi 18'dir. 18'den fazla katılımcı varsa oyuncular için yeni odalar açılır. Eğer 6 kişiden az ise etkinlik başlamaz. Yani alınmazsınız. Ayrıca etkinliğe giriş yapabilmek için minimum 70 level olmamız gerekiyor. Etkinliğin süresi 20 dakikadır. Kaos'un kendine özel skill'leri bulunur. Bunlar dışında skill kullanılamaz. Spirit Sword ana hasar skillimizdir. Warrior'ın düz atak skill'lerine benzer ve 1000 hasar vurur. Ice Counter yeteneği yavaşlatma etkisi verir. İhtimal dahilinde hedef %50 yavaşlar. Fire Sword uzaktan atılabilen tek hedefli bir yetenek. 3000 hasar verir ve bekleme süresi 30 saniye civarındadır. Canı az rakip gördüğünüzde direkt öldürmek için kullanabilirsiniz. Ice Sword uzaktan kullanılan bir buz yeteneği. 1000 hasar verir ve 3 saniyede toplam 3000 hasar verir. Ayrıca rakibi yavaşlatma ihtimali vardır. Stun Lightning kullanılabilecek tek alan yeteneğimiz. Kullandığınız bölgedeki oyuncuların tamamı 2000 hasar alır. Poison Knife uzaktan kullanılır ve rakibi bıçak fırlatır. Canının %20'si kadar hasar verir. Tears of Angel pot yeteneğidir. 1000 can yeniler. Sprint direkt basılır ve 10 dakika hızlı koşmamızı sağlar. Ölürseniz doğunca tekrar basmanız gerekir. Bu yetenek görünmezlik. 30 saniye boyunca görünmez olursunuz. Throwing Stone rakibe taş atar. 10 hasar verir. Gereksiz bir yetenek. Son olarak 3 özel yetenek mevcut. Bu yetenekleri kullanabilmek için Kaos haritasının rastgele bir yerinde çıkan mavi küplerden almamız gerekiyor. Üstüne doğrudan giderek alabilirsiniz. Bir Light Pit. Light Feet yeteneğinin aynısı. Küp aldıktan sonra basıyoruz ve 10 saniye boyunca hızlı koşuyoruz. Drain Restore ikinci yetenek. Basıldıktan sonraki 20 saniye boyunca toplam 10k can yeniler. 60 saniye bekleme süresi vardır. Üçüncü Killing Blade. Yakın dövüş yeteneği ve rakibe doğrudan tek atar. 60 saniye bekleme süresi vardır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olduğunuzda mavi kutu ve Voucher of Oracle 5-8 arasında bitirdiyseniz yeşil kutu, 9-15 arasında bitirdiyseniz kırmızı kutu kazanıyorsunuz. Son 3 ödül kazanamaz. Sen gelme ulan ayı! Ayrıca tüm oyuncular sıralama fark etmeksizin Voucher of Chaos isimli bir sertifika alırlar. 5 tane biriktirdiğiniz zaman bir tane kanıt alabiliyorsunuz. Voucher of Oracle itemini kazandıysanız ve 5 tane Voucher of Chaos biriktirdiyseniz Chaos Map aldığımız NPC'ye gidiyoruz. Exchange Voucher of Oracle butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda iki butondan birini seçiyoruz. Noah ya da Ancient Text kullanarak kanat alabilirsiniz. Bu arada Noah coin'in eski ismidir. Noah ile almak istediğinizde kanat daha düşük seviyeli olacaktır. Seviyeniz çarpı 6k coin olarak hesaplanır. Yani 83 level bir karakteriniz varsa 498k para ve 5 tane Voucher of Chaos ile kanat alabilirsiniz. Ancient Text ise Pus'tan satın alınabilir bir itemdir. Satın aldıktan sonra aynı adımları izliyoruz. Bu sefer para yerine Ancient Text kullanmış oluyor. Kanadın seviyesi artıyor. Cash'i kabaca hesaplayacak olursak güncel cash fiyatına göre 2-3M civarında bir paraya tekamül ediyor. War Premium kullanıyorsanız Ancient Text itemini ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Size özel %3 atak ya da defans özelliğini tamamen ücretsiz olarak alabilirsiniz. Diğer kanatlar 24 saat ancak sizin kanadınız 6 saattir. Şimdi Kaos ile ilgili tüyolardan bahsedelim. K'ye basarak tüm ihtiyacımız olan skill'leri keyfinize göre dizin. Burada en aktif kullanacağınız yeteneklerden birisi Ice Sword olacaktır. Ice Sword'un bekleme süresi doldukça rakiplere atın. Belki rastgele son vuruş yapabilirsiniz. Uzaktan atılan Fire Sword'u son can atmaya özen gösterin. Böylelikle skoru garanti almış olursunuz. Alan skill'inizi kalabalığa atmaya özen gösterin. Zaten oynadığınızda fark edeceksiniz. Her yerde topaklanmış ve savaşan insanlar olacaktır. Doldukça uygun pozisyonda atın. Çok fazla araya girmemeye çalışın.
çalışın. Az önce bahsettiğim kalabalığın ortasında kalırsanız herkes rastgele bir tane vurur ve kimseyi kesemeden ölürsünüz. Dışarıdan sinsi oynayın. Sıralama önce en çok öldürme, sonra en az ölme şeklinde olacağı için skorda eşit olduğunuz birisinin az öldüğünüz için geride bırakabilirsiniz. Skoru ve sıralamanızı alt tuşuna basarak görebilirsiniz. Eğer skill'leri anlatırken bahsettiğim özel mavi küpü görürseniz yarınınız yokmuş gibi üstüne koşturun ve alın. Aldıktan sonra hemen kullanmayın. Kesebileceğiniz garanti kill'leri aldıktan sonra tam canlı birini doğrudan öldürebilirsiniz. Örnek senaryo şöyle olabilir. İki kişi savaşıyor. Birisi düşmek üzere. Diğerinin canı daha fazla. Canı fazla olana tek atıp canı az olanı siz kesebilirsiniz. Böylelikle temiz 2 kill almış olursunuz. Ayrıca mavi küpten alan birini görürseniz ondan da kaçmayı ihmal etmeyin. Tek atma skill'i bekleme süresinde ise can yenileme özelliği, Drain Restore yeteneği Light Fit'e göre çok daha işe yarayacaktır. Unutmayın, önce öldürmek, sonra hayatta kalmak önemli. Kaos etkinliği de bu kadardı. Videoyu kapatmadan kısaca az önce bahsettiğimiz ödüllerle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Abyssgem, kırmızı, yeşil ve mavi kutu kırdırılır ve içinden çeşitli itemler atar. Bu itemleri Moradon haritasında bulunan Trader Moira isimli NPC'den kırdırabilirsiniz. Abyssgem çok basit itemler atar. Zaten satış fiyatı da çok ucuz. Her sunucuda değişik olduğundan fiyat bilgisi vermiyorum. Kırmızı, yeşil ve mavi kutular ise aynı itemleri atar. Ancak mavi en kaliteli kutudur. Sonrasından yeşil ve onun ardından kırmızı gelir. Yani kaliteli itemleri alma ihtimalimiz mavi kutuda daha fazla olacaktır. Bunun hakkındaki fikirlerim de Drakibox hakkında söylediklerimle aynı. Yani kumar oynamayı pek sevmediğimden ve garanti kazanç olması açısından ben doğrudan satıyorum. Riskli ama yüksek kazanç seven varsa kırdırabilir. Evet sevgili dostlar, şimdi saat 7. Kaos vakti geldi. Şimdi sizinle birlikte Kaos'a nasıl giriş yapacağınızı da buradan pratik olarak göstereceğim. Öncelikli olarak bahsettiğim NPC'ye geliyoruz. Tıklayıp burada zaten günlük Kaos haritası alma gibi bir açıklama var. Tıklıyoruz. Confirm diyoruz. Yes diyoruz. 6 saatliğine bunu bize veriyor. Bu kağıdı aldıktan hemen sonra Join'e tıklayarak kaydımızı yaptırıyoruz. Şimdi etkinliğin bizi içeri almasını bekliyoruz. Şu anda giriş yapıyoruz. İçeriye giriş yaptık. Zaten sıralama ödüllerini burada görüyorsunuz. Az önce söylediğim rakamlarla aynı. Sadece yüzdelik oranlar üzerinden. Bu da şu demek oluyor. 18 kişiden birisi çıkarsa eğer bu değerler değişebilir. Sıralamalar değişebilir. Küpleri zaten görüyorsunuz. Alanlar mavi ışıkla yanıyor. Savaş başladı. Video kaydını alırken ilk killimizi verdik. Şimdi kalktım. Şurada kalabalığa doğru koşturuyorum. Şurada mesela çok kalabalık. Şuraya bir ufak bir toplu alan skillini attık. Ve alt tuşuna basarak sıralamamızı görebiliyoruz. Benim için Kaos etkinliği çok sıkıcı bir etkinlik. O yüzden ben etkinliği bitirmeyeceğim. Sadece gösterme amacıyla giriş yaptım. Zaten buradan K tuşuna basarak da tüm skill'lerinizi görebilirsiniz ve tercihinize göre dizebilirsiniz. Burada kullanabileceğiniz başka hiçbir yetenek bulunmuyor. Kendi yeteneklerinizi burada kullanmıyorsunuz. Ben bu etkinlikten çok sıkılıyorum. O yüzden şimdi çıkış yapacağım. Beni 2 dakika sonra buradan otomatik olarak atacak, onu bekliyorum. Sürekli birbirinizi kesiyorsunuz. İlk başta çok hoş geliyor ancak etkinlik bir süre sonra tekrar düşüyor. Yani 20 dakika boyunca aynı şeyi yapmak gerçekten çok sıkıcı bir hale geliyor. Zaten bakarsanız sıralamamada hem anlatırken 11 kere öldüm. Burada bazı insanlar gerçekten çok iyi oynuyor ve mesela burada 20 tane kill almış yaklaşık olarak. Çok fazla burada hile kullanan da var. O yüzden ben Kaos etkinliğinden pek haz etmiyorum. O yüzden şimdilik çıkış yapıyorum. Sormak istediğiniz farklı bir şey varsa Kaos etkinliği hakkında size anlatabilirim. Çok ham olduğum için yeterince oynamak istemedim. Uzun süredir oynamıyorum. Paslanmışım zaten. O yüzden çok da iyi oynayamadım. Umarım keyif alırsınız seyrederken. Şimdi beni dışarı atmasını bekliyorum. Her iki etkinliği de detaylıca anlattım. Exp ve para bakımından getirisi yüksek etkinliklerdir. Katılarak hem paranızı hem seviyenizi kasabilir, hızlıca gelişebilirsiniz. Night Online'a yeni başlayanlar serisinin 11. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere,
Kendinize iyi bakın dostlar.